Yeni bir podcast yayınımdan merhaba diyerek evrenin gizemli iki bilinmezine beraber bakalım. Evrende bilinmezler çok fazla ancak evrenin %95'ini oluşturan bu iki olgu hem birçok bilinmeze kapı aralıyor hem de gizemli olması dolayısıyla birçok aldatıcı bilgiye neden oluyor. Karanlık madde nedir? Karanlık enerji nedir? Neden göremiyoruz gibi sorulara yanıt arayacağımız bu podcast'te aslında sorularınıza yeni sorular da ekleyeceğimize inanıyorum. Çünkü evren gizem dolu bir. Biz sadece kum tanesi olarak o bilinmeze sadece bakabiliyoruz. Gözümüzün önünde ışık yılları ile ifade edilen uzaklıklar ve birçok bilinmez var. Ancak %95'i oluşturan bu olguları gelin beraber inceleyelim. Faydalandığım kaynak karanlık madde ve karanlık enerji Brian Clay'e ait kitap olup bir kısmında yine kendi görüşlerime podcast içinde yer vereceğim. Öncelikle kitap kısa, yani diğer okuduğum kitaplara nazaran sayfa sayısı çok az ama konu çok uzun diyebilirim. Üstüne konuşmak gerekir. Belki üzerine bu kadar kısa kitap yazmak yerine daha uzun kitaplar yazılabilir. Ama bilgimiz de az olunca yazar da buna göre kısa yazmış kitabı ama içerisinde birçok soruya da yanıt vermiş. Ben özellikle kendimce önemli gördüğüm yerlerinden yine podcast'i devam ettireceğim. Başlayalım. Zaten aralarda ben de girip yine konuşma şeklinde devam ettireceğiz. Galaksiler çok büyük cisimlerdir. Örneğin bizim galaksimiz olan Samanyolu ortalama büyüklükte bir galaksidir ve 150 bin ışık yılı genişliğindedir. Her biri milyarlarca yıldız barındıran galaksiler çevreleri üzerine devasa kütle çekimsel etkiler yaparlar ve sonuç olarak diğer galaksilerde bir araya gelerek kümeler oluştururlar. Onları bir arada tutan şey kütle çekimidir. Koma kümesi bizden yaklaşık 320 milyon ışık yılı ötede bulunur ve binden fazla galaksi içerir. Şöyle düşünün, galaksilerin de bir küme oluşturduğunu burada bahsediyor. Yani biz baktığımızda şu an en yakın galaksi olarak Andromeda galaksisini görüyoruz. Ama galaksiler de kendi aralarında birleşerek bir küme meydana getiriyor. Bu kümenin de bir kısmını burada bahsetmiş. Samanyolu'nun bulunduğu bizim galaksi kümemize Virgo kümesi, en yakın komşu galaksi kümesi olan Koma kümesi doğal olarak astronomların ilgi odağı oldu. İlgi gösteren astronomlardan biri Zwicky, 1933 yılında kümenin hareketlerini analiz etmeye başladığı zaman tuhaf bir şey buldu. Bu kümenin bir arada durmaması gerekiyordu. Evrendeki cisimlerin hepsi döner. Bu olguya bizim güneş sistemimizde olup bitenlerden dolayı aşinayızdır. Dünya kendi ekseni etrafında günde bir kez döner ve kendisi de dönen güneşin çevresinde yılda bir kez tur atar. Aynı şeyi kendilerine özgü periyotlarla diğer gezegenler de yapar. Gezegenler, aylar, yıldızlar, güneş sistemleri, galaksiler, galaksi kümeleri hepsi kendi eksenleri etrafında döner. Bu dönme hareketi oluşma biçimlerinden ileri gelir. Bu cisimler gaz ve toz bulutlarından oluşmuşlar ve kütle çekim kuvveti sayesinde bir araya gelmişlerdir. Eğer bu gaz ve toz bulutları evrene kusursuz bir simetri oluşturacak şekilde dağılmış olsalardı, bir dönme hareketi oluşturamadan çökerlerdi. Ama gerçekte bir gaz ve toz bulutunun bir yarısında öteki yarısına nazaran daha çok madde olması çok daha muhtemeldir. Madde içeri doğru çekildiği için bu dengesizliğin sonucu tüm maddenin dönmeye başlamasıdır. O halde Koma kümesinin dönmesi sürpriz değildir. Zwicky, kümenin dönme hızını kümedeki yaklaşık madde miktarı ile bir araya getirdi ve şok geçirdi. Eğer hesapları onu yanıltmıyorsa küme o kadar hızlı dönüyordu ki normalde her bir galaksinin bir yana fırlayıp gitmesi lazımdı. Hızla dönen bir çömlekçi tezgahına iyi oturtulmamış çamur topraklarının başına ne geliyorsa bu galaksilere de aynısı olmalıydı. Kütle çekimi belli bir yörüngede seyreden cisimleri ancak seyir hızları doğru ise yörüngede tutabilir. Eğer belli bir yörüngede seyreden cisim fazla hızlanırsa sistemdeki kaçış hızını aşar ve uçup gider. Ve Zwicky'nin hesaplarına göre Koma kümesi
normale dönme hızının sadece biraz üzerinde değil, birkaç katı kadar hızlı dönüyordu. Zwittke'nin tahminine göre sistemin kararlı kalabilmesi için 400 kat daha fazla kütleye sahip olması gerekiyordu. Zwittke'nin zamanından bu yana bu rakam küçülmüştür. Fakat küme varsayılan mevcut madde miktarına oranla hala çok hızlı dönmektedir. Zwittke buna ancak kümede çok büyük miktarda tespit edilemeyen maddenin bulunmasının sebep olabileceği kanısına vardı. Bu bilinmeyen maddeye karanlık madde anlamına gelen Almanca Dunkle Materie adını verdi. Evet, burada karanlık maddenin nasıl keşfedildiği, yani ilk böyle nasıl bulunduğuna dair bir anlatıyı vermiş yazarımız. Karanlık madde aslında burada anlatılan galakside bir nevi kütleyi eşitlemek için görünmeyen bir madde olarak oraya dahil edilmiş durumda Zwittke tarafından, ki kütleleri eşitleyip birbiri etrafında dönmeyi tamamlayabilsinler diye düşünüyor. Yani evrende buna benzer galaksi kümeleri olduğunu biliyoruz ama bunun tam aksi olan kümeler de mevcut. Günümüzde, yani bu kitap yazılmasından sonra olabilir muhtemelen. Bu tarz galaksilerinde, yani galaksi kümelerinde keşfi yapıldı. Burada galaksi kümelerinde olan karanlık maddeyle diğer kısımdakilerde farklı bir teoriyle açıklanmaya başlandı. Ama hangisi daha çok revaçta ya da akla yatkın derseniz benim yine kendi görüşümdür. Karanlık madde kısmı daha akla yatkın geliyor benim için. Devam edelim. Şimdi yine yazarımız genişleme ikileme başlığı altında önemli gördüğüm bir yerinden devam ediyorum şimdi. 1990'lara dek uzak galaksilerin ne kadar uzakta olduğunu keşfetmenin iyi bir yolu yoktu. Bu da kırmızıya kaymadan elde edilen bilgiyi galaksilerin ne kadar hızlı hareket ettiğiyle eşleştirmeyi engelliyordu. Ama o tarihten sonra belli bir süpernova tipinin davranışının anlaşılmasına dayanan bazı yeni teknikler geliştirildi. Bu gelişmenin uzaklığı kırmızıya kayma ile birleştirmeyi ve genişleme hızının nasıl azaldığına ilişkin daha iyi bir resim elde etmeyi mümkün kılacağı düşünüldü. 1997 yılında iki ekip bunu ölçmek için yarışa girdiler. İkisi de aynı anda sonuca ulaştı. Sonuç büyük bir şok yarattı. Tüm kanıtlar evrenin genişleme hızının zamanla azalmadığını, aksine arttığını gösteriyordu. Bilinmeyen bir şey uzayın genişlemesine, gayretine enerji katıyor, galaksilerin birbirlerinden uzaklaşma hızını yükseltiyordu. Buna neyin sebep olabileceği hakkında herhangi bir fikirleri olmayan astrofizikçiler, Amerikalı kozmolog Michael Turner'ın kullandığı bir ifadeyi ondan ödünç alarak bu fenomene karanlık enerji adını verdiler. Bu isim bize isimlendirilen fenomenin içeriğine dair hiçbir ipucu vermez. Ona pekala X faktörü ya da Unizep gibi bir ad da konabilirdi. Burada yine karanlık enerjiyle ilgili bir açıklama mevcut veya nasıl bulunduğuna dair az çok bir bilgi mevcut. Karanlık enerji de evrende çok fazla olduğu öngörülen, özellikle yaklaşık %72 olması lazım ya da 75 olması lazım. Bu kadarlık bir kısmını karanlık enerjinin doldurduğu söyleniyor ve karanlık enerji belki de evrende yoğun bulunmasından dolayı bunu ben öngördüm. Kendimce bu tabii ki, yani bir bilimsel bir tarafı yok, sadece kendi görüşüm. Evrende bu kadar fazla karanlık enerji mevcutsa belki de şu an vücudumuzun içinden bile geçebiliyordur. Yani bunu nereden tespit ettin derseniz, evrende bu kadar yoğun bulunan, bu kadar büyük, yani 13.8 milyar ışık yılı uzaktaki büyük patlamadan itibaren bu uzaklıkta olan evrenin, bu boyutta olan bir evrenin içinde bu kadar karanlık enerji bulunabiliyorsa bizim vücutlarımızdan da geçebilir diye tahminde bulunuyorum diyeyim. Burada yazarın böyle bir şeyi ya da böyle bir sözü yok. Sadece kendi tespitim olarak böyle bir düşünceye kapıldım. Tabii ki bu yine bilimsel değil. Özellikle üzerine basıyorum. Ben kendi görüşüm olanlarını kendi görüşüm diye belirtiyorum.
Sadece bir tahmin diye söylüyorum bunu. Yine devam edelim. Yine böyle yeri geldikçe girmeye çalışacağım aralarda. Bunu da söylemek isterim. Kitap kısa. Yalnız kitabın PDF ya da matbu halini bulamadığım için direkt okuduğum kitap üzerindeki aldığım notlar üzerinden okuyorum size de. Dediğim gibi aralarda da ben kendim giriyorum. Yine başlığını söyleyeyim. Kendi güneş sistemini kur. Madde tüm evrene dağılmıştır. Bu maddenin büyük kısmı hidrojen ve helyum gazları ile tozdan ibarettir. Bu madde bulutlarının uzayda süzüldüğünü hayal edin. Hava yok, maddeyi hareket ettirecek bir rüzgar yok ama kütle çekimi var. Gaz atomları ile toz parçacıkları arasında oluşan kütle çekim kuvveti çok küçük olsa da maddenin her bir parçası diğerini kendine doğru çeker. Birbirlerine görece yakın olan parçacıklar çok uzun çağlar boyunca birbirlerine yavaş yavaş yaklaşır. Başlangıçta uzayın her yerinde sadece çok az miktarda madde olur. Ama çok uzun zaman sonra bu madde parçacıkları bir araya gelmeye başlar. Bir miktar madde kümelendikten sonra bu kümenin kütle çekim etkisi artar ve çevresinde daha fazla gaz toplar. Yeterli miktarda madde toplandığında çok ağır bir cisim ortaya çıkar. Bir araya gelen tüm madde kümesi gitgide yoğunlaşır. Bu cisme gitgide daha çok parçacık çarptıkça kütle çekiminden ötürü oluşan hareket enerjisi ısıya dönüşür. Ellerinizi ovuşturduğunuzu düşünün. Hareketin kinetik enerjisi sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüşür. Gitgide büyüyen küre ısınmaya başlar. Birkaç milyon yıl süren ısınmadan sonra küre kritik bir noktaya ulaşır. Bu aşamada 3 şey birleşir ve önemli bir tepkime meydana gelir. Tıpkı uzayda olduğu gibi küre içinde de en çok bulunan madde elementlerin en basiti olan hidrojen olur. Hidrojen atomları, daha doğrusu hidrojen iyonları, yani ısının etkisiyle elektronlarını yitirmiş hidrojen atomları yüksek basınç altında o ana dek milyonlarca tonluk madde içeren cismin kütle çekimi etkisiyle birbirlerine doğru çekilir. Bu gitgide büyüyen cismin merkezindeki sıcaklık hızla yükselir ve çok dikkate değer bir şey olur. Evet, yani burada da aslında bir nevi güneş ve yıldızların oluşumuyla alakalı bir bilgi bahsedilmiş. Özellikle buradaki bu bilgiyi almak istedim. Çünkü yani bir nevi nasıl oluşuyor yıldızlar ya da işte gezegen ortamları gibi kısımlara giriyor aslında burada. Ama şu var, burada bahsetmediği kısım, bu gaz ve toz bulutu kısmı var. Bunlar içine çöküyor, sonra işte yıldızı oluşturuyor, işte diğer gezegenleri vesaireyi oluşturuyor. Bu kısımlarını almadım zaten, kendim de bahsederim diye düşündüm, o detaya girmedim. Yine devam edelim. Yine kitabın sayfalarından şu an diğer bir notumu araştırıyorum. Oradan devam edeceğim. Evet, diğer notumu da buldum. Parçacık fiziğinin standart modeline bakarsanız orada çok sayıda başka bileşen parçacıklar bulursunuz. 4 adet kuark daha vardır. 2 elektron benzeri parçacık muon ve tau, 3 tip nötrino, Z ve W bozonları ve 21. yüzyılın en favori parçacığı olan Higgs bozonu. Bunların hepsi gerçeklikle işlerin yürümesi için elzemdir. Hepsinin de varlığı tespit edilmiştir. Ama bunlar materyaller dünyasında perde gerisinde iş gören aktörlerdir. Evrenin maddesinin nasıl bir araya geldiği hakkında düşünürken bunlara çok fazla kafa yormamıza gerek yoktur. Fakat galaksilerin bu beklenmedik dönme hareketini yapabilmesi için başka bir şey daha olması lazım gibi görünüyor. Çok büyük ihtimalle standart modelin dışına taşan bir şey, karanlık madde. Ters bir isim bu. Gerçekliği neredeyse tersine çeviriyor. Bir kere bu şey hiç karanlık değil, karanlık olan bir madde. Üzerine vuran ışığın çoğunu emer, bunun sebebi de ışık fotonlarıyla atomlardaki elektronların elektromanyetik etkileşimidir. Örneğin karanlığın en aşırı biçimi olan kara deliği düşünün. Kara delik karanlıktır. Çünkü onun olay ufkunu aşmaya çalışacak kadar budala olan hiçbir ışık ışını onu elinden kurtulamaz. Bir anlamda karanlık madde bunun antitezidir. Hiç ışık emmez. Işıkla elektromanyetik bir etkileşime hiç girmez.
Ama yine de ışık üzerinde kütle çekimsel bir etkiye sahiptir. Aslında karanlık madde saydam maddedir. Elektromanyetik açıdan karanlık madde sanki yokmuş gibidir. Ama kütle çekimsel açıdan bir şey ona yaklaştırılan etkiyi yaratmaktadır. Daha önce gördüğümüz gibi bu etkiyi ilk kez Fritz Zwicky yorumlamış ama görüşü hemen kulak arkası edilmişti. Evet, burada şunu bahsetmek isterim. Karanlık maddenin nasıl etkileşime girdiğini burada az çok bahsediyor. Aslında göremememizin sebebi de yine burada bahsedilmiş durumda. Sadece etkisini görebiliyoruz ama varlığını göremiyoruz. Yani böyle bir durum mevcut. Fritz Zwicky de yine kitabın ilerleyen kısımlarında okumuştum. O notlar arasında olmayabilir. Çok da dikkate alınmıyor zamanında bu söylemleri. Ama sonra bakıyorlar ki gerçekten dikkate alınacak şeyler de söylemiş kendisi. Ve özellikle karanlık maddenin ne kadar etken rol oynadığını görebiliyoruz burada. Bu yazının ve makalenin içinde, yani kitaptaki sayfanın içerisinde. Ve bu oynadığı rol galaksiler gibi büyük oluşumları bir arada tutmaya ve dönmeye ve birbirleri arasında etkileşime girmeye kadar yürütüyor. Aslında hiç azımsanmayacak bir madde bu. Ama saydam olduğu için, yani burada da aslında karanlık madde saydam diyor. Saydam olduğu için belki de göremiyoruz ama etkileşimini gördüğümüz için varlığından şüpheleniyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Evet, devam edelim. Bu sefer de karanlık ne başlığı altından devam ediyoruz. Karanlık maddenin tam olarak ne olduğunu tespit etmek için birçok girişim yapılmıştır. Başlıca iki düşünce silsilesi üretilmiştir. Birincisi, karanlık maddenin zaten standart modelin bir parçası olan ama her nasılsa sıradan maddenin bileşimini oluştururken davrandıkları gibi davranmayan bilindik parçacıklardan oluştuğunu öne sürer. İkincisi, karanlık maddenin standart modeli genişletmemizi gerektiren egzotik parçacıklardan oluştuğunu iddia eder. Karanlık maddeyi açıklamaya standart modelin içinden aday gösterilen parçacık nötrinodur. Bu 1930 yılında, yani doğrudan tespit edilmesinden tam 26 yıl önce var olabileceği hayal edilmiş bir parçacıktır. Nötrinoların kararsız radyoaktif elementlerin beta bozunumu olarak bilinen dönüşüme uğramaları sonucu ortaya çıktıkları tahmin ediliyordu. Beta terimi bir atomun kendi dışına elektron yaymasını anlatır. Eskiden radyasyonun alfa, beta, gama ışınları adlı 3 kategoriye ayrıldığı ve bu 3 tür radyasyonun her birinin kendilerine özgü çok farklı nitelikleri olduğu düşünülüyordu. Daha sonra radyoaktif atomlardan yapılan bu yayınların sırasıyla helyum çekirdekleri, elektronlar ve yüksek enerjili fotonlar olduğu tespit edildi. Evet, burada bir nevi karanlık maddenin ve karanlığın tabiri verilmiş durumda ya da nasıl bulunduğu anlatılmış şekilde. Ve karanlık maddeyi oluşturan şeyin nötrinolar olduğuna değinilmiş. Az çok yapısından biraz da bahsetmeye başlamış yazarımız. Yine devam edelim. Farklı başlık altında yine konuşmaya devam ederiz. Evet, yine değişik bir başlık altında okuyacaklarım. Ürküp kaçmak başlığın adı. Karanlık madde parçacıklarını bulmak için yürütülen araştırmanın çoğu safhasında başlıca aday olarak görülen zayıf etkileşen masif parçacıklar ilk bakışta gözlenen fenomene bir isim takmaktan başka bir şey yaramıyormuş gibi görünür. Ne de olsa tanımı gereği karanlık madde sıradan madde ile zayıf bir etkileşime sahiptir ve kütle çekimsel bir etki doğurabilmeleri için parçacıklar kütleye sahip olmak zorundadır. Bununla birlikte teorisyenler olayın bu masif yönüyle ilişkili daha özel bir fikir üretmişlerdir. Bir zempin, yani zayıf etkileşimli maddeyi nötrinolar gibi neredeyse tespit edilemeyecek kadar küçük bir kütleye sahip olması gerekmez. Ama daha topak topak olması gerekir ve bu topaklanmanın özellikle de Higgs bozonunun çevresinde cereyan etmesi gerekir. Higgs bozonu 2012-2013 yıllarında CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında medyanın çok ilgi göstermesine sebep olan parçacıktır.
Kanalımda da videosu mevcuttur. Dinleyebilirsiniz. Higgs bozonu çoğu zaman diğer parçacıklara kütlesini veren parçacık olarak tanımlanır. Ama bu yanıltıcı bir tanımlamadır. Bilimcileri Higgs bozonu araştırmaya yönelten teori, evrende ek bir alan daha olmasını, yani elektromanyetik alan gibi daha aşina olduğumuz bir alandan başka bir alan daha olmasını gerektirir. Tespit edebildiğimiz parçacıkların bazılarına kütlelerini veren şey işte bu Higgs alanı ile kurulan etkileşimdir. Eğer bir Higgs alanı varsa bu alandaki bozulmalar olan Higgs bozonları olmasını da bekleriz ve CERN'de tespit edilen de bu bozulmalardır. Higgs bozonu tespit etmenin uzun zaman almasının nedenlerinden biri teorisyenlerin deneycilere nereye bakmaları gerektiğini söylememesiydi. Higgs bozonunun ne miktarda bir kütleye sahip olduğunu bilmiyorlardı. Bununla birlikte eninde sonunda eleme yöntemiyle olasılıklar azaltıldı ve Higgs bozonunun 125 gigaelektronvolt civarında bir kütleye sahip olduğu keşfedildi. Bu atom çekirdeğindeki parçacıklar olan proton ve nötrondan 100 kat daha büyük, ufak bir atomunkine yakın bir kütleydi. Madde ilk kez biçimlendikten sonra genç evren soğurken vuku bulduğu düşünülen süreçler, karanlık madde parçacıklarının aşağı yukarı bu miktarda bir kütleye sahip olduğunu akla getiriyordu. Etrafta çok miktarda enerji varken çok ağır parçacıklar ve denkleri olan anti parçacıklar oluşabiliyor ve yok olurken de enerjiye dönüşebiliyorlardı. Ama evren soğuyunca her yerde büyük kütleli parçacıklar üretecek kadar çok enerji kalmadı. Evet, burada Higgs alanı ve Higgs bozonunun etkisiyle alakalı, karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili etkisinin ne olduğuna biraz değinilmiş ve yani bu konuya ürküp kaçmak adını vermesinin sebebi de biraz da insanların bu konudan çekinmesiyle alakalı. Yani aman bu nokta biraz böyle sığ bir nokta, girmeyelim tarzı bakışlarıyla alakalı bir durum. Yazar burada biraz da buna da değinmiş durumda. Aslında çok önceden araştırılması gerektiğini vurguluyor biraz da. Evet, şimdi yeni bir başlığın altına gidelim. ZAMP dediğim zaman zayıf elektromanyetik etkileşim, yani madde gibi düşünebilirsiniz bunu. Onu bahsediyor burada. ZAMP avcıları başlığı altındayız. Kesin konuşmak gerekirse ZAMP'lerin varlığına dair kanıtlar hiçbir zaman etkili şekilde doğrulanmamıştır. Ama tespit edildiklerine dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu karanlık madde parçacıklarını doğal ortamları içinde tespit etmek için bir takım deneyler tasarlanmıştır. Bu dedektörlerden bazıları dünyanın içinden geçen karanlık madde parçacıklarının direkt kanıtlarını aramaktadır. Nötrino deneylerindekiler gibi kazara başka parçacıkların toplanmasını engellemek için bu aygıtları da yerin derinliklerine kurulmuştur. Bilimciler başka durumlarda etkileşime girmeyecek parçacıkların karıştığı beklenmedik çarpışmalar aramaktadır. Bu çarpışmaların sonuçları ya squid denen süper iletken aygıtlar ya da sintilasyon dedektörleri kullanılarak kaydedilir. Squidler, burada açıklaması var parantez içinde, onu da söyleyeyim size. Superconducting Quantum Interference Devices, yani süper iletken kuantum parazit aygıtları. Genellikle manyetik alandaki çok küçük değişimleri tespit etmek için kullanılan Josephson bağlantı noktası adındaki bir kuantum yapısından faydalanır. Bu aygıtlar sıcaklığa çok duyarlıdırlar. İşleyebilmeleri için aşırı düşük sıcaklıkta tutulmaları gerekir. Eğer civarda bir karanlık madde parçacığı çarpışması olursa bu olayın çok küçük miktarda ısı üretmesi gerekir. Bu da süper iletkenliğin kısa süre aksaması için yeterli olur. Sintilasyona bel bağlayan dedektörler çarpışmalar sonucu meydana gelen küçük ışık çakmalarını algılar. Bu çakmalar aygıtı dolduran sıvı içindeki bir elektrona enerji verir. Sonra elektron bir ışık fotonu fırlatır ve enerjisi eski, her zamanki gibi seviyesine geri döner. Mevcut iki teknolojiden birinin kullanıldığı bu deneylerin büyük çoğunluğu
Birkaç yanlış alarmı saymazsak bir bulguya ulaşmakta ısrarla başarısız olmuştur. Özellikle bu deneyle alakalı şunu da söyleyebilirim. Yanılmıyorsam Antarktika'daydı galiba. Ice Cube diyebiliyorum. Yanılmıyorsam, bakın bu bilgi tam emin değilim. Ice Cube'de bunun deneyini yapıyorlar diye biliyorum. Buzların arasına böyle bayağı bir derinliğe bir cihaz yerleştiriyorlar ve bu karanlık madde ya da karanlık enerjiyi keşfetmek için deney yapıyorlar orada. Burada da onun üzerinden bahsediliyor. Soğuk ortamda olmasının sebebi biraz da ufak da olsa bir sıcaklık değişimiyle yakalamaya çalışıyorlar burada karanlık maddeyi. Burada onu biraz da bahsetmiş. Özellikle almak istedim bunu da. Yine devam edelim. Bu arada yazarımızın başlıkları bayağı garip. Yine garip bir başlık. Karanlık artıyor başlığı altında. Aslında konuyla alakalı ama başlıklar biraz böyle ilk okuduğumda garip gelebilir. O yüzden belirtmek istedim. Devam edelim. Evrendeki sıradan madde ve kuvvetlerin nasıl davrandığını açıklayan çok iyi bir modelimiz var. Görmüş olduğumuz gibi her normal parçacığı tanımlayan standart model, gözlemlenebilir gerçekliğin çoğunu oluşturan 17 parçacık tipini içeriyor. Gerçi süpersimetri teorisinin savunucuları en az 17 parçacık daha olması gerektiğine inanıyor. Standart modeli gösteren diyagramdan ekte bulabilirsiniz diyor. Kitabın içerisinde mevcut bu. Eğer alır okursanız o diyagramı da görebilirsiniz. O halde öyle görünüyor ki evrenin içerdiği sıradan maddenin 5 katı büyüklüğünde olan karanlık maddenin tek bir parçacık tipinden oluştuğunu varsaymak fazla aceleci davranmak oluyor. Böyle bir varsayımda bulunmak için elimizde teorisyenlerin işini kolaylaştırmak dışında bir neden yok ve elbette evrenin böyle bir kaygısı olmadığını biliyoruz. Karanlık maddenin de farklı parçacıklardan oluşması gayet mümkündür. Resme tersten bakalım. Bir karanlık madde evreninde bulunduğumuzu ve sıradan maddenin neden oluştuğunu tahmin etmeye çalıştığımızı hayal edelim. Bu yaklaşımı benimseyecek sıradancık adını vereceğimiz tek bir parçacık olduğunu varsayabiliriz ve böylece hakikate çok uzak kalırız. Fizikçi Liza Randall, tek parçacık yaklaşımını benimseyenleri sıradan madde şovenistleri olarak adlandırır. Zira onlar bizim sıradan maddenimizin ilkel karanlık maddeden çok daha karmaşık bir şey olması gerektiğini varsaymış olurlar. Göze görünmeyen bir paralel karanlık madde evreni bile hayal edebiliriz. Bu evrende karanlık güneşlerin saçtığı karanlık ışık, karanlık varlıkların bulunduğu karanlık gezegenlere vurur. Elbette böyle bir resmin gerçeği yansıtması pek olası değildir. Çünkü karanlık maddenin davranış şekli kendi kendisiyle kütle çekimsel bir etkileşim dışında pek az etkileşimi olduğunu düşündürmekte. Bu da karanlık madde dünyalarının ilginç yerler olması olasılığını çok azaltmaktadır. Ama biraz spekülasyon yapmak yine de eğlencelidir. Evet, burada karanlık madde ve enerjinin oranlarını vermiş. Ben az önce bahsetmiştim. Net oranlarını şimdi söylemiş olayım. Hatırlatalım. Evrenin %27'si karanlık maddeden ve %68'i karanlık enerjiden oluşurken sadece %5'i kadarı doğrudan gözlemlediğimiz şeylerden oluşuyor. Evet, oranları gördüğümüzde %68'lik oranla karanlık enerji gerçekten çok fazla. Ve evreni oluşturan maddelerin büyük bir yoğunluğu karanlık enerjiden oluşuyor. Bu da çok ilginç bir şey. Ve karanlık artıyor dememizin az önceki kısımda nasıl olduğunu, neden o başlığı vermesinin sebebini açıklamış oldu bir nevi. Ve yani spekülasyon yapmak dışında, yani spekülasyonlara değinmekten ziyade aslında olanları burada dile getiriyor. Ve bu alanda da spekülasyon yapıldığını bir nevi eğlenceli olarak tanımlıyor yazarımız. Neyse, devam edelim. Başlığımızın adı bu sefer galaktik yapı iskelesi. Karanlık madde her ne olursa olsun, ister sadece kütle çekimiyle etkileşen gerçek madde öbekleri,
ister büyük ölçekli yapılar için kütle çekimi denklemlerine yapılmış ince bir ayar olsun. Aslında bugün bizim var olmamıza katkı sağlayan faktörlerden biridir. Evrenin ilk günlerinde radyasyon basıncı çok yüksekti. Görece zayıf kütle çekim kuvvetinin maddeyi galaksiler oluşturmaya yetecek kadar büyük ölçekte bir araya getirmesini zorlaştırıyordu. Karanlık madde ya da modifiye kütle çekimi olmasaydı evrende gördüğümüz bizim kendi samanyolumuz dahil büyük ölçekli yapıların oluşmasına vakit kalmazdı. Karanlık maddenin kütle çekimi etkisi sıradan maddenin kütle çekimi etkisinin 5 katı olduğu ve radyasyondan etkilenmediği için karanlık madde bu yapıları bir araya gelmesini sağlayacak yeterli kütle çekimini oluşturdu. Burada galaktik yapıların nasıl oluştuğunu ve karanlık maddenin buradaki etkisini bir nevi anlatıyor yazarımız. Bu arada yazarımız hem bir editör bir dergide hem de ve yazar ayrıyeten ve gazetecilik de kısmen de olsa yapıyor ve bir fizikçi ayrıca kendisi. Devam edelim, yine kendisinden de böyle ara ara bilgiler de vermiş olayım, yani en azından yazarı da tanımış olun. Evet, yine bir başlığımız evrensel ölçümler ve yine bir ana başlık var burada. Evren ne kadar büyük ana başlığının altında, onu da söylemiş olayım. Galaksilerden ve kümelerden bariz şeylermiş gibi söz ediyoruz. Ancak pek çoğumuz onları fotoğraflar dışında hiç görmedi. Orada bir yerlerde olan bir şeyi tespit etmek ve evrenin büyüklüğüyle ilgili gerçekçi bir fikre sahip olmak, teleskoplar astronomların alet çantasına girdikten sonra bile oldukça zordu. Bazı yıldızların diğerlerinden daha parlak olduğu doğrudur. Naif bir yaklaşımla yıldız ne kadar parlaksa bize o kadar yakındır diyebilirdik. Biliyoruz ki Güneş diğer tüm yıldızlardan daha parlak. Yani bu naif yaklaşımımız mantıklı gibi duruyor. Ancak parlaklık mesafeyi ölçmek için yeteri kadar iyi bir araç değildir. Yıldızlar bize aynı mesafede ancak farklı parlaklıkta, Aristoteles'in modelinde varsayıldığı gibi olabilirler. Veya geniş bir mesafe aralığına yayılmış da olabilirler. Benzeri bir yaklaşım uzaktaki galaksilere de uygulanabilir. Peki öyleyse elimize metreyi alıp ölçmeden uzayda mesafeleri ölçmek nasıl mümkün olabilir? Yıldızların uzaklığını ölçmede kullanılan en eski yöntem basit bir şekilde denenebilir. Bir parmağınızı kaldırın, yüzünüzün önüne getirin. Ardından sırayla sol ve sağ gözlerinizi kapatın. Bunu yaparken parmağınızı gördüğünüz yerin değiştiğini göreceksiniz. Şimdi kolunuzu uzatın ve aynı deneyi tekrarlayın. Benzer şekilde parmağınızın konumunun ilk deneydeki kadar fazla olmasa da değiştiğini göreceksiniz. Bir şey ne kadar uzaktaysa ona baktığınız, gözünüzü değiştirdiğinizde o kadar az hareket eder. Paralaks, ıraklık açısı adı verilen aynı tekniği yıldızların ne kadar uzakta olduğunu anlamak için de kullanabiliriz. Bir yıldız seçin. Önce bir gözünüzle bakın, sonra diğeriyle. Az önceki deneyimize göre yıldızı gördüğümüz noktada değişmeli. Ancak bir yıldıza baktığımız gözümüzü değiştirirsek gözle görülür bir fark görmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. Yıldızdan ne kadar uzakta olduğumuzu düşündüğümüzde bu pek de şaşırtıcı olmamalı. Şimdi gözlerinizin birbirinden 300.000 kilometre uzakta olduğunu düşünün. Bu durumda değişim çok fazla olmalıdır. Bunu yapmak o kadar da zor değil. Eğer gece gökyüzünde bir şeye bakıp 6 ay bekleyip tekrar bakarsanız Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinin zıt noktasına gelmiş olacağından ikinci gözleminizi ilkinden yaklaşık 300.000 kilometre uzakta yapmış olursunuz. Bu mesafe gerçekten de yakınımızda bulunan yıldızları aramızdaki mesafeyi ölçmek için yeterlidir. Burada çok güzel bir bilgi aslında bu. Özellikle almışım bunu. Yani karanlık madde ve karanlık enerjinin dışındaki bir şey bu. Bir yıldızın ya da bir galaksinin veya bir cismi, yani bu nötron yıldızı da olabilir, evrende hangi uzaklıkta olduğunu aslında o kadar büyük aletler kullanmadan sadece elimizi gözümüzü kapatarak
ve güneşteki konumumuzu da bilerek ölçebileceğimizi aslında burada aktarıyor. Bunun adı da paralaks, yani ıraklık açısı adında bir yöntem. Çok da güzel bir yöntem aslında. Bu kitabın içerisinde böyle güzel bilgiler de vermiş yazar ve hoşuma gitmesinin sebeplerinden birisi de bu. Benim de ilginç gördüğüm bir yöntemdi bu. Belki kitaplarda, belki fizik derslerinde anlatılıyordur ama hiç bilmeyen birisine bu şekilde anlatınca çok da aydınlatıcı oluyor. Size de aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar dinleyen, sabreden arkadaşlarımız olursa tabii ki. Bu konular sıkıcı geliyor. Sizleri anlayabiliyorum. İnsanlar dinlerken ya terimler çok fazla olduğu için, yani karanlık madde neymiş ya, karanlık enerji neymiş, paralaks neymiş, ıraklık açısı neymiş diyebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim, ben de sizler gibiydim bir dönem. Bunlar ne diyordum ve bunları çok fazla dile getiriyordum. Ama sonradan bu işin içine girdiğinizde, kitap okumaya başlayıp belgeseller dinlediğinizde, çeşitli makaleleri okumaya başladığınızda aslında bu terimlerin çok da zor bir terim olmadığını, yani fizikteki, aslında matematik olmadan fizik de olmaz ama her ikisi birbiriyle ilişkilidir. Ben matematik yönünden çok aşırı büyük bir bilgiye sahip değilim. Ama yine de bu konuları anlayabilecek dilde anlatan bilim yazarlarına, özellikle bilim insanları da var bunların içinde. Onlara çok teşekkür ederim. En azından halkın anlayabileceği, yani insanların anlayabileceği dilde yazmaya çalışıyorlar. Yoksa onların terimleriyle konuştuğumuzda mesleki terimler olduğundan birçoğumuz bunları anlamakta zorlanır. Konunun dışına çıkmış oldum ama en azından zor bir konu. Çok da böyle bir şeyler bulabileceğimiz, aman şunları bulduk, şunları şey yapıyor, kitapta bunları bahsetmiş, böyle bir şey düşünmeyin. Aslında bilmiyoruz, yani cevabı da bilmiyoruz. Karanlık madde nedir, karanlık enerji nedir, henüz bulamadık zaten. Ben de size bu cevabı vermeyeceğim, hatta size daha çok soru sordurtacağım diye başladım. Umarım o soruları sordurtmuşumdur. Çünkü kitap bana bazı soruları sordurttu. Belki bu podcast'in sonunda o sorduğum sorulardan ya da kendimce düşündüğüm şeylerden de bahsedeceğim. Yine devam edelim. Podcast'in sonunda da dediğim gibi zamanı çok aşmazsak bahsedebilirim. Evrenin öncesinin hikayesi başlığının altındayız. Büyük patlama, evrenin nasıl başladığına dair en geniş şekilde desteklenen elimizdeki en iyi teoridir. Öyleyse karanlık enerjiyi ve evrenin genişlemesini keşfetmeye, evrenin yaşam döngüsüyle başlamak doğru gözüküyor. Bu keşfimize başlarken büyük patlama teorisinin elimizdeki tüm gözlemlere uyması için önemli ölçüde geliştirilmiş olduğunu ve pek çok teoriden yalnızca birisi olduğunu unutmayalım. Kolaylık olması adına büyük patlamayı bir gerçekmiş gibi ifade edeceğim. Fakat büyük patlama teorisine bilimde her zaman olduğu gibi elimizde mevcut olan en uygun teori olarak yaklaşmalıyız. Nihai gerçek olarak değil. Büyük patlama modeli yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tüm evrenin tekillik adı verilen sonsuz küçük bir nokta formunda olmasıyla başlar. Pek çok insan büyük patlamadan önce ne vardı sorusunun cevabını merak eder. Temel büyük patlama modelinde cevap oldukça basittir. Büyük patlamadan önce hiçbir şey yoktur. Büyük patlamadan önce hiçbir şey yoktu. Büyük patlamadan öncesi de yoktu. Çünkü bizim büyük patlama anlayışımız Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanan bir evren modeline uyuyor. Şimdi evet, burada işler karıştı. Yani büyük patlamadan önce ne var sorusu gerçekten zor bir soru. Ve benim izlediğim bir belgeselden kısaca yanıt vermek istiyorum. Hatta yeni yayınlandı. Profesör Brian Cox'un BBC Earth'te, yani BBC Premier'de hazırladığı bir belgesel, Universe adı, evren. Orada bahsettiği kadarıyla büyük patlamadan öncesinde, bu yine bilimsel bir açıklamaya dayanıyor diye biliyorum, kozmik ağlar, kozmik bir enerji vardı ve bu kozmik enerji yine dolanıyordu boşlukta
Daha sonra bu kozmik enerji bir araya gelip bu büyük patlama dediğimiz tekillik durumunu başlattı ve evren bu şekilde başladı gibi bir açıklama mevcut. Tabi bu da ne kadar doğru o da bilinmez bir durum. Ama en akla yatkın açıklama bu diyebilirim. Benim de anlayabildiğim şekilde. Evet, devam edelim. Astronomlar ve fizikçiler başlığı altındayız. 1990'larda süpernova türlerinin anlaşılmasıyla süpernovaları tespit eden teknolojilerimizin ilerlemesiyle iki takım evrenin genişlemesindeki yavaşlamayı ölçmek adına kafa kafaya giden çalışmalara başladılar. Bu iki grup farklı geçmişlere sahipti. Tahmin edilebileceği gibi bir grup astronomlardan oluşuyordu, diğeri ise fizikçilerden. Astronomi fizikten yüzlerce yıl daha fazla geçmişe sahiptir ve astronomlar her zaman işleri kendi bildikleri yolla yapma eğilimindedir. Bu ayrım tartışmalı olarak matematik ile doğa felsefesi arasındaki tarihsel ayrılığa dayanır. Doğa felsefesi artık bilim olarak adlandırılmaktadır. Her ne kadar şimdi matematiği ve bilimi bir bütün gibi değerlendirsek de, örneğin Stephen Hawking'in Cambridge'deki eski pozisyonu uygulamalı matematik ve teorik fizik bölümündeydi. Aslında sayısal temelli olan tek astronomiydi ve bu yüzden matematiğin bir parçası olarak değerlendiriliyordu. Bilimler ise sayısal temelden ziyade nitel olarak değerlendiriliyordu. Şimdi astronomi fiziğin içinde toplama eğilimi gösterse de bu iki alanın uygulayıcıları çoğu zaman birbirlerinden farklı zihniyete sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en aktif fizik merkezlerinden biri olan Lawrence Berkeley Laboratuvarı'nda bulunan bir grup konu süpernovalar üzerine çalışmaya geldiğinde astronom rakiplerine üstünlük sağlayacak bir kavrayışa sahip olduklarını hissetti. Grup, karanlık madde tespiti alanında daha önce tanıştığımız Berkeley'de bulunan Parçacık Astrofiziği Merkezi bünyesinde çalışıyordu. Karanlık madde gerçekten de 1988'de kurulmuş olan bu merkezin asıl odağıydı. Organizasyondaki personel karanlık madde parçacıklarını hem doğrudan hem de karanlık maddenin kozmik mikrodalga arka plan ışıması üzerindeki etkisi sayesinde tespit etmeye çalışıyordu. Ama merkezin yöneticileri evrende ne kadar madde, hem karanlık hem de bildiğimiz sıradan madde olduğu ile ilgili daha doğru bir fikre sahip olmanın da önemli olduğunu hissettiler. Bu sorunun cevabını bulmak için uzaktaki galaksilerin kırmızıya kaymalarını kullanmak ve böylece de evrenin genişlemesinin yavaşlama miktarını hesaplamak gerekiyordu. Bu sayede gözlemlenen frenleme etkisi için ne kadar madde gerektiğine dair bir tahmin sağlanabilecekti. Burada iki astronom grubunun birbirleri arasındaki yarışı bahsediyor ve bu yine karanlık madde ve normal maddenin, yani bu size verdiğim %68'e %27'lik oranın ilk bulunma zamanı ile alakalı bilgilendirmeler. Buraları çok fazla almadım. İki grubun arasındaki bir nevi yarışı biraz bahsetmiş yazarımız. Yine devam edelim. Bir yandan da sayfaları da çeviriyorum. Duyuyorsunuzdur belki. En azından diğer konuyla da devam etmiş olalım. Evet, bu seferki başlığımız kozmolojik sabit mi yoksa töz mü? Ne ilginçtir ki tutarlılık meselesi karanlık enerji araştırmalarının başına farklı bir şekilde bela olmaya devam edecekti. Kozmolojik sabite bir değer bulmak için karanlık enerjinin her zaman aynı ölçekte olduğu ve evrenin her yerinde aynı olduğu varsayılıyordu. Karanlık enerji, çalışan bilim insanlarının karanlık madde çalışanlara göre bu konuda daha açık olmaları ilginçtir. Çoğu fizikçi kütle çekiminin tutarlılığını kabul etmişti ve bu fizikçiler modifiye Newton dinamiği yaklaşımından mutlu değildi. Dahası belki de kozmolojik sabitin varlığına dair ilk tepkilerden dolayı fizikçiler karanlık enerjiyi bir sabit olarak değil, bir alan olarak, yani uzay zamandaki konumdan konuma değişen bir değer olarak ele almakta bir sorun görmüyordu. Teorisyenler bu varsayımsal kozmolojik alana şirin bir isim bile verdiler: töz. Bu şirin ismin geçmişi eski Yunanlılara kadar gitmekteydi. Gördüğümüz gibi 1500 yılı aşkın bir süre
dünyadaki tüm maddelerin 4 elementten oluştuğu kabul edildi. Toprak, su, hava ve ateş. Ancak bu yalnızca ayın yörüngesinin altında kalan evren için geçerliydi. Ayın ötesine çıktığımızda her şey 5. bir diğer elementten yani tözden oluşmaktaydı. Bununla beraber bu terimin kullanılmasından sorumlu olan kişinin kelimenin ardındaki tarihi bilip bilmediği tartışma konusudur. Eski Yunanlar yeryüzündeki maddelerin zamana ve mekana göre değiştiğinin farkındaydı. Bu ayın ötesinde bulunan hiçbir şeyin bahsedilen standart elementlerden oluşmamasının nedeniydi. Göklerin değişmez olduğu düşünülüyordu. Tözün ardındaki fikir de onu asla değişmediğiydi. Ne ironiktir ki eğer varsa modern kozmolojik töz değişen bir şey olarak tanımlanmıştı. Zaten böyle tanımlanmasaydı kozmolojik sabit olacaktı. Evet, aslında burada kozmolojik sabit diye bir şey var. Evrende de, yani daha doğrusu denklemlerde, evrenle ilgili denklemlerde, ki buna Einstein da denk gelmiştir. Kozmolojik sabit kullandığında denklem değişir. Sabiti kullanmadığında denklem normale döner gibi bir durum vardı hatta. Genel izafiyet teorisiydi yanılmıyorsam. Yani genel görelilik de olabilir bu. O denklemin oluştuğu teorisi Einstein'ın. Onda da böyle bir durum koyduğu zaman evren genişliyor kısmı çıkıyordu. Koymadığında normale dönüyordu gibi bir durum var. Bu tözün de kozmolojik sabit olabileceğine dair burada yazarımız değinmiş durumda. Yine devam edelim. Ara ara böyle açıklamalarda bulunuyorum ama aklıma gelen ek bilgileri aslında bir nevi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bazıları, dediğim gibi, şu an o ek kaynak önümde olmadığı için sadece aklıma geleniyle size aktarıyorum. Bir yanlışlık olursa da yazmanız halinde gerekirse o kısmı silerim, gerekirse ben oraya eklemesini yaparım, yazıyla da olsa bir şekilde çözeriz yani. Devam edelim. Zaten başlığımızın adı da ilginçtir, devam eden hikaye diye. Araştırma devam ediyor demiş yazarımız. Mevcut karanlık madde dedektörleri bugüne kadar başarısız olmuş olsa da hala kullanılmaya devam etmektedir. Bu dedektörlerin kullanımı bazı seçeneklerin üzerini çizmemiz için bir dizi olasılığın oluşmasını sağlayabilir. Daha yüksek hassasiyete sahip olan ve umarız karanlık maddeyi sahte okumalardan ayırt edebilecek yeni nesil doğrudan dedektörler inşa ediliyor. Çin'deki Pandax dedektörü çok daha büyük bir ksenon alıcı ile geliştiriliyor. Pandax XT'nin 2020'de kullanıma alınması bekleniyor. Benzer şekilde 2013-2016 yılları arasında aktif olan Güney Dakota Lead'deki ksenon tabanlı hiçbir şey bulamayan Amerikan Lux dedektörü Lux Zeppelin olarak geliştiriliyor. Yeni Pandax tasarımının 2 katından daha fazla ksenon geliştirilen Lux Zeppelin'de 2020'de hazır olması bekleniyor. Bununla birlikte doğrudan olmayan gözlemler de hızlandırılıyor. Şili, Cerro Pacon yapım aşamasında olan ve ABD tarafından finanse edilen Büyük Sinoptik Araştırma Teleskobu'nun 2019'da ilk ışığı görmesi, bilimsel araştırmaların ise 2022'de başlaması bekleniyor. 8.4 metrelik 330 inç açıklığa sahip olan bu canavar, gökyüzündeki geniş alanların ayrıntıları görüntülerini yakalamak için tüm taramayı 3 günde tamamlayacak şekilde tasarlandı. Bunu 10 yıl boyunca defalarca tekrar edecek, taramalar arasındaki karşılaştırmanın karanlık maddenin ya da modifiye kütle çekiminin evreni nasıl etkilediğini anlama konusunda daha iyi bir resim ortaya koyacağı umulmaktadır. Karanlık madde hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak belki de en şaşırtıcı ihtimal, 21. yüzyılın tartışmasız en heyecan verici bilimsel gelişimi olan kütle çekim dalgalarının keşfinden gelecektir. Görmüş olduğumuz gibi daha belirsiz karanlık madde adaylarını kütle çekim dalgalarıyla tespit etmek için bazı seçenekler mevcuttur. İlkel kara delikler popüler bir seçim olmasalar bile tamamen elenmiş değillerdir. Karanlık madde etkilerine kısmen katkı yapan unsurlar olarak görülmektedirler. Evet, yani burada da yine yeniden yapılan bazı deneylerle ilgili bilgiler vermiş yazarımız. Kitap 2019 yazımı olduğu için
2019'da 2020 ile ilgili bir dedektörün devreye gireceğini bildirmiş. Bildiğim kadarıyla Pandax dedektörü de devreye girdi diye biliyorum. Eğer pandemiden ileri bir tarihe atılmadıysa. Ama haberlerde denk geldiğimi hatırlıyorum. Yine de yanılıyor olabilirim. Tam net bilgi için Pandax dedektörü diye yazarsanız muhtemelen net tarihi bilgilerini alabilirsiniz. Son başlığımıza geçelim. Karanlıkta Dans. Kitabın sonuna yaklaşırken yazılanlar destansı bir başarısızlık üzerineymiş gibi anlaşılabilir. Ben de demiştim yani birçok başarısızlık var ama hani sorulara cevap bulamayacaksınız, daha çok soru sorarsınız diye. Eğer varsa bile karanlık maddenin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Karanlık enerjinin ne olduğunu da hala bilmiyoruz. Kozmolojik sabit ile tahmini değerler arasında 10 üzeri 120 kat fark var. Yani hala karanlıktayız. Fakat ben karanlık maddeye ve karanlık enerjiye ilişkin anlayışımızın şu anki durumunu olumlu buluyorum. 19. yüzyılın sonuna doğru fizik profesörü Philip John von Joly, fizik öğrencisi ve konser verebilecek kadar iyi bir piyanist olan Max Planck'a fizik alanında ayrıntıları ve gözlemleri daha hassas hale getirmekten başka yapacak pek fazla bir şey kalmadığı için fizikten ziyade müzik peşinde koşmasını söyledi. Keşfedilecek yeni bir şey kalmamıştı. Birkaç 10 yıl içerisinde şimdi fiziğin temel ilkelerinden olan Planck'ın kendisinin başlattığı kuantum teorisi ve görelilik teorisi ortaya atılacaktı ve bu ilkeler bildiklerimizi tamamen değiştirecekti. Bazıları bilimin şu an gerçekten Joly'nin söylediği gibi neredeyse tamamlanmış olma durumuna ulaştığını söylemeye özeniyor. Yine de ben karanlık enerji ve karanlık maddenin açıkça daha yapılacak çok şey olduğunu gösterdiğini öne sürüyorum. Bu konuda yalnız değiller. Örneğin hala kuantum fiziğini ve genel görelilik teorisini birleştirmemiz gerekiyor. Higgs bozonu bulunmuş olmasına rağmen kütlesi parçacık fiziğinin standart modeline iyi oturmuyor. Bu da ya inatla ortaya çıkmayı reddeden yeni parçacıkların var olduğunu ya da standart modelin temelde kusurlu olduğunu düşündürüyor. Bilincin nasıl çalıştığı veya basit ya da karmaşık yaşamın nasıl başladığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Birçok soru cevaplanmaya devam ediyor. Evet, yani burada kitabın sonu bu şekilde devam ediyor ve en son şunu diyor: karanlık oyun devam ediyor diyor. Yani daha çok bulmamız gereken şey var diye bahsediyor yazarımız. Ve kitabı çok beğendim. Niye? Bunu ben bir kitapçıda gezerken gözüme çarpmasıyla aldım. Ve yani yazarın bu denli bu kadar güzel konuyu anlatabileceğini tahmin etmiyordum. Hele ki böyle kısa bir kitaptan beklentimin üzerinde bir anlatım bulduğumu söyleyebilirim. Yani zaten bilinmeyen ve birçok soruya neden olan bir konuydu bu. Özellikle yazar da gelişimi, işte tarihsel bakışlar, bazı fizikçilerin görüşleri, konuyla alakalı bazı bilgilerin üzerinden bize aktarmaya çalışmış ki burada da bunu yapmak zor bir olay. Çünkü hem dediğim gibi net bir şey değil, hem de insanların anlayabileceği bir dilde aktarmaya çalışmış yazarımız. Kısa, herkesin okuyup anlayabileceği bir kitap. Bir de arka tarafında da yazıyor zaten kitabın. İngiltere'de 2019 yılının en iyi 5 astronomi ve uzay kitabından biriymiş bu. Benim dikkatimi çeken bu değildi. Sadece konu başlığını gördüm. Dediğim gibi kitapçıda karanlık madde ve karanlık enerji. Dedim neden olmasın, bir okuruz belki diye aldım. Memnun da kaldım. Memnun kaldığım kitaplardan birisidir. Size de tavsiye ederim. Eğer benim burada anlattıklarım sizi cezbettiyse kitabın tamamını okumanızı da tavsiye ederim. Şimdi gelelim, bu videonun içerisinde bahsetmiştim zaten. Benim görüşlerime, yani bu kitabı okuduktan sonra karanlık madde ve karanlık enerji konusunda dergilerden ve belgesellerden de edindiğim bilgiyle kendi görüşlerim oluştu. Zannedersem yine konuyu okurken biraz bahsetmiştim. Evrenin her yerinde, yani şu an dünyamızda bile karanlık enerjiye ait parçalar
parçacıklar olabilir ve içimizden geçiyor olabilir. Ve bunu tespit etmemiz belki şu anki teknolojiyle çok zor. Ama ileride tespit edebilir miyiz? Evet, edebiliriz gibi geliyor. Sonuçta yani burada bütün her şey bitti diyen Max Planck'e arkadaşı aslında her şeyin bitmediğini daha sonradan öğreniyorlar. Yani Einstein genel görelilik ve izafiyeti buluyor. Max Planck kuantum teorisini geliştiriyor gibi konular devreye giriyor. Belki de karanlık madde ve karanlık enerjiyi direkt bulacağız. Ve birçok soruya cevap bulmaya başlayacağız bununla beraber. Şunu söyleyeyim. Yine benim görüşlerimden birisidir bu. Karanlık madde ya da karanlık enerjinin kara deliklerle ilişkili olduğunu ben biraz düşünmeye başladım. Buradan itibaren benim kendi görüşlerimdir. Kitapla hiçbir alakası yok. Onu da belirteyim. Çünkü kara delikler hem bir tane fizikçimiz var, Nikodem Poplavski diye. Ben makalesini görmüştüm. Oradan biliyorum kendisi kara deliklerin farklı bir evrenlere açılan kapı olduğunu düşünüyor. Ve bu kapı varsa eğer ya da böyle özellikleri varsa kara deliklerin karanlık madde ya da karanlık enerji kara deliklerden üretiliyor olabilir mi diye düşündüm. Daha sonra karanlık enerjinin bütün evrende ki dokuyu düşünün, yani kapkaranlık bir dokunun içerisinde, ki bu Einstein'ın da genel görelilik ve izafiyette bahsettiği bir şeydir. Uzayı bir çarşaf gibi düşündürür. Gezegenler ve güneşin bu çarşafı bükerek o kütle çekim kısmını anlatmaya çalışır. Basit, bizim anlayacağımız dilde. Bu aslında çarşaf dediğimiz şeyin karanlık enerji olabileceğini ben aklımdan düşündüm. Böyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi ben bir fizikçi değilim. Sadece benim aklıma gelen, okuduktan sonra kendi düşüncelerim bunlar. Ama olabilir mi? Bence olabilir. Niye? Çünkü öyle bir bakıyorsunuz ki adı da zaten karanlık enerji. Tabi adından çıkarım yapmıyorum bunu da. Göremiyoruz ama içindeyiz. Yani en azından böyle bakıyorum olaya. Böyle bir düşüncem var. Ve yani belki de karanlık enerji demeyeyim de karanlık madde de bu Fermi baloncukları var. Galaksilerin böyle içerisinden fışkıran madde gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir baloncuk gibi, yani galaksiyi düz düşünün. Eliptik bir galaksi resimleri de var zaten internette. Şu an hayal edin onu. Onun böyle ortasından hem aşağı hem yukarı çıkan böyle bir baloncuk gibi bir şey düşünün. Belki de karanlık madde bunlar. Galaksilerden dışarıya atılıyor. Ama Fermi baloncuğu diyoruz şu anda, belki de onlar. Yani bilemeyiz. Şu an dediğim gibi bilinmiyor ama gelecekte bulunabilir diye düşünüyorum ben. Eğer böyle bir olgu varsa. Karanlık enerji yani %68'lik oran çok fazla bir oran. Evrenin ne kadar büyük olduğunu düşününce karanlık enerjinin bence her yerde var olduğunu tahmin ediyorum ben. Biz tabii ki şu anda deneysel olarak bulamadığımız için net diyemiyoruz buna. Ama ileride bulunduğunda karanlık enerji de netleşmiş olacak. Şu anki fizik koşullarımız aslında çok emekleme dönemindeyiz. Yani belki de ondan şu anda bunların üzerine sadece konuşabiliyoruz. Bundan 100 yıl önce birçok şeyi sadece olabilir diyorduk. Şu an mesela kara deliklerin varlığı tespit edildi. Resim fotoğrafı çekildi gibi şeyler çıktı yani. Ve buna 100 yıl önce, yani Einstein'ın işte o bilim insanlarının olduğu dönemlerde baktığınızda evet bunlar buluyordu ama deneysel kanıtları olmuyordu. Deneysel kanıtları olduktan sonra, ki bundan 100 yıl sonra, belki bizim dönemimizden 100 yıl sonra bu konuştuğumuz şeyler gerçekten ispatlanacak ve bulunmuş olacak. Yani karanlık madde, karanlık enerji gerçekten düşündürecek konular. Evreni bir de şöyle düşünün, yine bu da benim kendi düşüncelerimden son bir şey vermiş olayım. İnternet üzerinde evrenin kozmik ağının ve beynimizin nöral ağına baktığımız zaman birbirlerine çok benzerlik gösteriyor. Bu ağların birbirine benzer olması
Ve karanlık madde aracılığıyla diye düşünüyorum ben. Beyindeki nöronlar birbirleriyle enerji vasıtasıyla haberleşiyor. Kozmik ağ da belki karanlık madde aracılığıyla birbirleriyle etkileşime giriyor olabilir. Aynı beynimizdeki yapıyı ben evrendeki yapıya biraz da böyle özgü görüyorum. O resmi bulabilirseniz ki internette muhtemelen çok böyle benzer yapıda olduğunu göreceksiniz. Bu düşüncemi de oradan bağdaştırabilirsiniz. Benim aklıma gelen güzel bir bilgiydi bu da. Evet, bilinmeyen bir konu, gizemli bir konuyu konuştuk. Ve yani hem kitaba dayandırarak hem kendi görüşlerime yer vererek sizlere böyle doldurmak istedim bu bilgiyle. Daha doğrusu bilgiyi vermiş oldum ama yine soru soracaksanız başta hani sormuştuk ya, karanlık madde nedir? Karanlık enerji nedir? Neden göremiyoruz diye. Bu sorulara yanıt aldınız ama bunlar var mı yok mu bilinmiyor. Ben de bilmiyorum. Fizikçiler de bilmiyor şu anlık. Belki ileride öğrendiğimiz zaman net bilgilere erişmiş olacağız. Evet, bir podcast'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Podcast'lerime ve videolarıma yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.